Selam, ben Siyah Zetsu. Bugün Sarada ile alakalı çok fena bir teoriyle karşınızdayım ve işin güzel yanı bu teorinin mitolojiyle de bağlantısı var. Yani tamamen tahminlerden oluşan bir şey değil. İyi seyirler. Bu arada önce hikayeyi anlatacağım. Zaten bu esnada birçok şeyi fark etmiş olacaksınız ki fark edemeyenler için yine de mitolojiden alınan referansları anlatacağım. Şimdi Susanoo'nun Japon mitolojisinde fırtına ve yıkım tanrısı olduğunu daha önceki videolarda söylemiştim. Olay mitolojiye göre fırtına tanrısı olarak bilinen Susanoo'nun cennetten kovulmasıyla başlıyor. Daha sonra Izumo yakınlarındaki Hi Nehri'nin yanında ağlayan bir çiftle karşılaşıyor. Susanoo, çifte neden ağladıklarını sorduğundaysa, çift Orochi isimli 8 başlı ve 8 kuyruklu yılanımsı bir canavara sinirlenip onları yok etmemesi için 7 yıldır her yıl kızlarından birini feda etmek zorunda kaldıklarını ve 8. kurbanları için orada olduklarını anlatıyor. Bu arada 8. kızın ismi ise Kushinada Hime. Daha sonra Susanoo kızı görünce aşık oluyor ve onunla evlenmek istediği için orada bir nevi evlilik teklifi ediyor. Kushinada ise ancak Orochi'yi yenersen teklifini kabul ederim diyor. Bunu duyan Susanoo da Orochi ile yatağı aynası ve Totsuka kılıcı kullanarak savaşmaya başlıyor. En sonunda da Totsuka kılıcıyla öldürerek Orochi'ye karşı zafer kazanıyor ve Kushinada ile oradan ayrılıyor. Şimdi buraya kadar anlattığım kısım bize yeter de artar. Orochi isimli 8 başlı canavarı da hepiniz fark etmişsinizdir. Kendisi Orochimaru'nun referans alınarak tasarlandığı karakter. 8 başlı olayını da özellikle anlattım çünkü bakınız şu sahnede Orochimaru'nun kaç başı var. Yani aslında dümdüz bir dövüş sahnesinden daha çok mitolojik bir gönderme var burada. Ki bunu da şimdi açıklıyor olacağım. Orochi'den sonraki en tanıdık ikinci isim Susanoo. Onu da hepiniz biliyorsunuz. Aynı hikayedeki gibi 8 başlı yılanı deviren kişi de yine Susanoo ve bunu aynı şekilde Totsuka kılıcıyla yapıyor. Şimdi ise geri kalan noktaları da birleştirme zamanı. Öncelikle hikayedeki ağlayan aile için Uchiha klanı denebilir ve hikayedeki Susanoo için animede bizzat bir Susanoo var zaten ama bu rolü üstlenen kişi Itachi. Ayrıca hikayedeki önceki 7 çocuğun Orochi'ye feda edilme olayı da Orochimaru'nun birçok çocuğa lanetli mühür aktararak bir nevi onları öldürmesi denebilir. Sonuçta lanetli mühre ayak uyduramayanlar da tıpkı hikayedeki gibi birer kurban olarak seçilmiş oluyor. Yani Orochimaru da aynı Orochi gibi çocukları istiyor. Ama aile için yaptığım Uchiha klanı benzetmesini tekrar belirteyim. Hatırlarsınız Orochimaru sırf Sharingan'ın gücü için özellikle bir Uchiha bedeni istiyordu. Önce Itachi'yi istemişti ama başaramadı. Daha sonra da gözünü Sasuke'ye dikti. Ben de sırf bu yüzden o aileyi Uchiha klanı olarak tanımlıyorum. Peki 8. çocuk kim? Sasuke derseniz aslında teknik olarak doğru olabilir. Sonuçta o hayatta kalmayı ve Susanoo sayesinde Orochimaru'dan kurtulmayı başarmıştı. Ama olaya başka bir açıdan bakarsak aslında Sasuke de kurban edilen çocuklardan bir tanesi. Çünkü Orochimaru en başta o mührü yerleştirmeyi başararak bir nevi Orochi'nin 7. çocuğu almasında olduğu gibi başarılı oldu. Bu anlamda Susanoo tarafından kurtarılan ve hiçbir tehlike altında olmamış, geleceği artık tamamen parlak olan 8. kız çocuğu Sarada. Artık teorinin Sarada ile alakalı olan kısmına geldik. Şimdi bu zamana kadar Uchiha'lar her seferinde aynı döngüye maruz kaldı. Yani Orochi kısmını artık unutalım. Çünkü senaryoyu bağlayacağım kısım artık Orochi'nin çocukları alması veya almakta başarılı olması değil. Çocukların mitolojide sürekli verilmesi döngüsü gibi bir şekilde sürekli sevdiklerini kaybederek Mangekyo Sharingan'ı uyandırmaları. Yani seride birkaç yerde de söylendi. Mesela burada Itachi, Sasuke'ye Mangekyo Sharingan'ı uyandırması için en yakın arkadaşını öldürmesi gerektiğini söylüyor. Aslında sadece ölümünü görmesi kadar etkili bir travma bile yeterli. Sonuçta kendisi de sadece görerek uyandırmıştı. Nasıl en sonunda mitolojideki bu döngü kırılıyorsa, sıra Sarada'ya geldiğinde Mangekyo Sharingan'ın nefret sebebiyle uyandırma döngüsü de kırılacak ve diğerlerinin aksine Sarada, annesinin, babasının veya arkadaşının kaybı sayesinde değil, daha çok derin bir sevgi sayesinde Mangekyo Sharingan'ı uyandırmış olacak. Umarım buraya kadar tüm bağlantıları güzel yapmışımdır ve aklınızda soru işareti kalmamıştır. Eğer öyle bir durum varsa yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince açıklamaya çalışacağım. Şimdi buraya kadar anlattın iyi güzel de ben zaten Mangekyo Sharingan'ı bir şekilde uyandıracağını mantıken biliyorum. Ve çok da umurumda değil. Sadece bu kadar mı diye soracak olursanız
Hayır. Şimdi tamamen başka bir boyuta geçiyorum. Halihazırda Boruto'daki güç seviyesi Karma ve Otsutsuki'ler sayesinde hızla yükselmeye devam ederken Sarada'nın açacağı bir Mangekyo Sharingan'ın bu güç seviyesine ayak uydurabiliyor olması gerekiyor. Yoksa ne anlamı vardı ki? Tüm bu anlattıklarımdan sonra Kushinada'nın Susanoo ile evlendiği kısmına geri dönersek, size 8. kız çocuğu Kushinada'nın aslında Sarada olduğunu ve Susanoo'nun da Totsuka kılıcı ve yatağı aynası olduğunu söylemiştim. Yani Sarada'nın Susanoo'su tıpkı Itachi'ninki gibi Totsuka kılıcı ve yatağı aynasına sahip olabilir. Ayrıca döngünün kırılması ve uyandırmadaki farklılıkla birlikte Boruto'daki güç seviyesi de hesaba katılınca Sarada'nın Susanoo'sunun diğer Uchiha'larınki gibi karanlık, agresif ve Madara'nın deyimiyle yıkımın tanımı gibi bir yapısı yerine güneş kadar parlak, huzurun ve düzenin tanımı gibi bir görüntüsü olacak. Ayrıca çok yüksek ihtimalle diğer Susanoo'lardan açık ara çok daha güçlü olacak ki Boruto evrenindeki güç seviyesine ayak uydurabilsin. Zaten döngüyü kırabilmiş ve ilk kez farklı yollarla açılan bir Mangekyo Sharingan'ın öncekilerden çok daha güçlü olması gayet mantığa yatardı. Tüm bu anlattıklarımı bağlayacağım bir nokta daha var. O da Sarada'nın Hokage olma hayali. Tobirama ile başlayan ve Danzo, Konoha yetkilileri gibi kesimler tarafından yanlış anlaşılarak devam eden Uchiha'lara karşı tedbirli olma motivasyonu maalesef hiçbir Uchiha'nın Hokage olmasına izin vermiyordu. Eğer Sarada gerçekten Hokage olacak ilk Uchiha ise daha önce nefretin lanetine kapılmamış Kagami, Shisui ve Itachi'den bile farklı bir şeye sahip olmalı ki bu da büyük ihtimalle yine o kişilerin bile diğerleri gibi dostunun ölümüyle Mangekyo Sharingan'ı uyandırmış, Sarada'nın ise tamamen derin sevgi sebebiyle uyandırmış olması olabilir. Mangekyo Sharingan'ın uyandırılma sebebi aslında Uchiha'ların birisini çok severek onlara bağlanmaları ama kastettiğim şey bu değil. Diğerleri o kişi öldüğünde sevginin yeri nefretle dolduğu için uyandırıyor. Sarada bu teoriye göre hiçbir zaman onlar gibi uyandırmayacak. Tamamen çok derin sevgiden ve belki de koruma içgüdüsüyle uyandıracak. Böylece tamamen aydınlığı, huzuru ve düzeni temsil eden ilk Uchiha olarak Uchiha'nın adını temizleyecek ve Hokage olabilecek biri haline dönüşecek. Bu arada bunların hepsinin birer teori olduğunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Çok kaptırmaya da gerek yok yani. Ama tutarlı mı? Çok tutarlı. Evet, bu kadar anlattım ve bahsetmediğim bir nokta daha var. Onun da videosu belki gelebilir, bilemiyorum. Size Sarada'nın hangi yolla Mangekyo Sharingan'ı uyandırabileceğini anlattım. Ama hangi olayla ve nasıl bir şekilde uyandırabileceğini anlatmadım. Siz Sarada'nın Mangekyo Sharingan'ı nasıl bir olayla uyandıracağını düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Benim fikrimi soracak olursanız ben hala rüyasında uyandıracağını düşünüyorum. Görüşmek üzere.